İnsanın durumu şu anda bir doğum sancısı dediğimiz yer. Buradan ya doğabilir ya da düşük olabilir. Oo. Ben kimim dedikçe bir yankı, bir boşluk. Hiçbiri değilsin. Sen kimsin Başak? Bu soruyu izleyenler gözlerini kapatıp bir 15 dakika kendilerine derin meditasyon halinde sorarlarsa cevap bulamayacaklar. Yani insanlar maneviyattan, spiritüellikten uzaklaşıyor. İnsanın şu an içinde bulunduğu manevi koşul tarihin en bencil koşulu. İnsan şu an bencillikle sınanıyor. O yüzden hiçbir ideoloji, bakınız dinler, felsefeler birçok insanı tatmin etmemeye başladı. Özellikle gençleri hiç tatmin etmiyor. Varoluşun çok yüksek kozmik yasaları var. Bu başlı başına insanın uykuda olduğunu gösteriyor. Çünkü insandan daha büyük varoluş. Anlayamıyoruz hayatı ve korku içerisinde kendi benlik kurgularımızı korumak için yanlışlıkla narsistleşiyoruz. Kendine gel, kendine gel. Ne güzel bir kelime. Kendinde değilsin. Öfke, cinnet, tümüyle kendinden uzaklaşmak demek. Kıymetli takipçilerimiz merhaba. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin, yorumlarınızı ve sorularınızı iletin. Ben hepsini merakla ve keyifle takip ediyorum. Şimdi bugün kiminle birlikteyiz? Hemen takdim edeyim sizlere. Ben kendisini ağırlamayı çok arzu ediyordum ve kendisi de zaman ayırdı, kıymet gösterdi. Çok teşekkür ediyorum. Instagram'da ilk takip etmeye başladığımda çok etkilendim gerçekten anlattıklarından, fark ettirmek istediklerinden. Hem yumuşak diyebileceğim bir üslup ama hem de arada gerçekçi tokatlarla şöyle sizi sarsan bir üslup. Instagram adresi, hesabı İnanç Yahu, ben onu öyle tanımıştım. İnanç Kayakıran bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun zaman ayırdığınız için. Sormak istediğim çok şey var. Şimdi sizinle de 2 video çekeceğiz. Bu da önden güzel bir haber olsun. İlkini şimdi izleyecekler, bir sonrasını ilerleyen günlerde yayınlayacağız. Şimdi ilkinde aslında biraz sizi tanımalarını istiyorum ben takipçilerimizin. Siz meditasyon eğitmenisiniz ama çalıştığınız alanlar işte zen, okültizm, tasavvuf. Ve videolarınızı sizi ilk kez görenler takip ettiğinde, izlediğinde ne demek istediğimi de anlayacaklar. Dolayısıyla biz sizin yolculuğunuzla başlayalım mı? Kimdir İnanç Kayakıran? Merhabalar tekrardan. Teşekkürler. Efendim benim orijinal mesleğim işletmeciyim ben. Restoran ve otel üzerine işletmelerim var Eskişehir'de. Ama yaklaşık 17-18 yaşından beri bu alanlara zaten ilgiliyim. Tabii daha öncesinde de sizle konuştuğumuz gibi o dönem bu kadar çok insan bu konuda ilgili değildi. Ben de orijinal kaynaklara yönelme şansı elde ettim. Anlatan pek yoktu. Tabii ki de hem yoktu hem de olmaması iyi oldu. Çünkü şu an anlatıların da tamamı herkesin hakikatine saygı duymakla birlikte gerçeği yansıtmıyor olabiliyor. Yani insanlar maneviyattan, spiritüellikten uzaklaşıyor. Aslında bir ihtimali yok etme gibi oluyor. Eğer yanlış kaynaklar çalışılırsa, yanlış insanlarla bu buluşulursa ya da tanışılırsa. Aynen öyle. Evet. Yanlış çevre biliyorsunuz çok can yakar. Bu aynısı maneviyat için de geçerli. Yaklaşık 18 senedir bu alanlarla ilgiliyim. Kabala çalıştım. Michael Lightman ekolünden ama öğretmiyorum. Değerli kabalistler var. Onlar öğretiyorlar. Zen Budizm çalıştım. Doğu ilimlerinin çoğunu çalışmış olabilirim. Sonra arayışlarımın sonunda dedim ki Gurdjieff'in 4. yol öğretisi çok hoşuma gitti. Çünkü o da bir çeşit kabala gibiydi. Hayatın sistemini, yaratımın sistemini, insan nedir sorusunu aslında çok net cevaplıyordu. Böyle başladık aslında. Harika. Ve şimdi buradayız. Ben öğretirim diye başlamadım aslında. Hiç böyle hayallerim yoktu yani. İş yok diye okuyordum ben kafede. İş varmış, şimdi anlıyorum. Öyle derim her zaman. Hazırlanmışsınız. Aslında hazırlanmışız, evet. Öyle bir durum oldu. Peki şimdi insan nedir sorusu çok derin bir soru. Çok derin bir soru, yani bugünün insanına baktığınızda ben ne gördüğünüzü merak ediyorum. Ben bir bugünün yandan, özür dilerim. Estağfurullah, manevi arayışın yükseldiği bir dönemdeyiz ama bir yandan da spiritüellik dediğimizde işin sarpa sarmaya başladığını da görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz son durumumuzu? Kaynaklarda yazana göre zaten insanın şu an içinde bulunduğu manevi koşul
tarihin en bencil koşulu. İnsan şu an bencillikle sınanıyor. O yüzden hiçbir ideoloji, bakınız dinler, felsefeler birçok insanı tatmin etmemeye başladı. Özellikle gençleri hiç tatmin etmiyor. Sebebi de şu, çünkü insanın egoist doğası büyüdü. Önceden de insanlar hayatla var olabiliyorlardı ama daha organik seviyede, daha basit seviyede ilişkiler kuruyorlardı. Şimdi sosyal medyanın etkisi, dönemin etkisi, yüksek titreşimlerin de etkisi var. Gezegenler, güneş titreşimleri hepsi değişince insanın durumu şu anda bir doğum sancısı dediğimiz yer. Buradan ya doğabilir ya da düşük olabilir. Bu sıkıntı. Düşük olmasın diye insana hakikati hatırlatılmalı. Bakınız yeni bir şey öğretmiyoruz onlara. Hey sen şunu elde edince süper olacaksın falan demiyoruz. Adama diyoruz ki hey şu sana ait olmayan şeyleri bir bırak. Artık sahte olmaktan, bencil olmaktan, kendini sevmekten bir çık. İnsan sevgisine bir gel. Amacımız da hizmet bilinci elde etmek aslında. Aramızda birliği inşa etmek. Halk sevgisi, millet sevgisi, çoluk çocuk sevgisi. Yani büyük spiritüel amaçlardan önce evin huzurlu mu, iş yerin huzurlu mu? Bunlar çok daha önemli. İnsanlar arasındaki ilişkinin zirvesine ben tanrısallık diyebilirim. Eğer aramızda gerçek sevgi bağını oluşturabilirsek, hizmet bilincini oluşturabilirsek, fedakarlığı, bakmayın böyle romantik kelimeler gibi gelse de bunlar insanın realiteyi içinde algılayabilmesi için gerekli şeylerdir. Yoksa dışarıda bir dünya var diye gezinir, acı çeker, ölür gidersin. Hayatta zaten dikkatli bakın, bize her zaman şimdinin değerini anlatır. Tokatıyla, darbesiyle bazen. Bir hastalıktan geçersin, Allah'a çok şükür ya dersin. Evet. Şimdiye gelirsin aslında. Rutinin kıymetini bilmek diyebiliriz. Evet, sıradan değerlidir. Evet. Çoğu insan her zaman söylüyorum sıra dışı olma arzusuyla çok sıradanlaşır. Herkes sıra dışı olmaya çalışır. Sıradan insanın değerini anlayacağız bakın gelecekte. Ben milletime inanıyorum bu konuda. Sıradan insan ne demek tam olarak? Bence çok mucizevi bir insan. Hayatı basit yaşayabilen bir insan. Bir nefes yeter, bir su yeter, bir aşk yeter. Parası varsa parasını harcar, parası yoksa gökyüzünü izler. Sıradan insan böyledir. O yüzden hayatı büyütmez. Ben hiçlik dediğimiz bir mertebe var tasavvufun içerisinde. Bunu bilen insanın ölümü bildiğini bilirim. Yani aslında çok büyütmeye gerek duymadığını, her an ölebildiğini, ne bileyim kalp kıracak bir benliği çıkıyor ortaya mesela, öldürüyor onu adam. Niye kalp kırayım diyor, o benim hanımım diyor, o benim eşim diyor. Önceden daha belirgindi. Dediğim gibi şimdi birazcık daha bencil bireyselleriz. Bu yanlış bir şey değil bireysel olmamız. Buna da gerek vardı. Geçmişteki gibi mekanik, otomatik olamazdık. Ama dediğim gibi bu mekaniklikten yani insan gerçekten homo sapiens değil, homo mechanicus. Her şeyi otomatik tepkilerle yapıyor. Birbirimizle farkındalıkla ilişki kurduğumuz zaman enerjinin kalitesi değişir. Enerjinin kalitesi değişirse insan yaşamı yaşadığını hisseder. Mutlu olursa da meditasyon yapabilir. Çünkü mutsuz adama meditasyon falan yaptıramazsın. Önce o karnını doyuracak, cinselliğini doyuracak vesaire böyle arzuları var. İnsan Allah'ı arzulamaz. Bakmayın çoğu insanın inandığına. İnsan sadece kendisini arzular. Benim istediğim gibi olsun. Benim düşündüğümde haklıyım. Benim duygularım gerçek, geri kalan yalan. Dolayısıyla çoğu insan kendisini hiç gözlemlemediği için duygularını kendisini zannetmekte. Düşüncelerini kendisini zannetmekte. Halbuki bunlar ona ait değil. İnsan sadece bunların gözlemcisi ve farkındalıkla yaklaşabilirse tanrısallığı keşfedebilecek bir potansiyele sahip. O yüzden her zaman derim insanın alt katı hayvansal. Üst kat olasılık. Alt katı hayvansal, üst kat olasılık. Olur mu, olmaz mı? Ol ya da olma. Olmaya karar vermek diye bir şey var mı? Var. Olmaya karar vermek şu anlama gelir. Benim bir kalp gözüm var. Bu şart çalışmada. Kalp gözü olmadan zaten manevi arayışa giremez. Ezoterik geleneklerde buna kabalistler mesela kalp noktası diyor. Tasavvufta kalp gözü diyor. Dördüncü yolda manyetik merkez diyoruz buna. Gerçekten de altıncı hislerimiz, sezgilerimiz. Bu hayatın anlamı ne? Niye buradayım? Çocukken sorduğumuz soruların daha Ben yüzeye kimim? çıkması. Ben kimim? Zaten bu soruyu izleyenler gözlerini kapatıp bir 15 dakika kendilerine derin meditasyon halinde sorarlarsa cevap bulamayacaklar. Aa, deneyin efendim 15 Deneyin dakika. efendim.
Ben kimim dedikçe bir yankı, bir boşluk. Hiçbiri değilsin. Sen kimsin Başak? İşte ben çalışanım. Ben Gerçekten gerçek sunucuyum. Başak'a sorsak biraz derin ilişki Tabii. kurmamız gerekecek değil Yani mi? böyle Tabii burada olmaz yüzeysel, ama burada olmaz ama yüzeysel cevaplar aynen genelde böyle öyle. Hah, oluyor ve işte onlar hiçbir zaman ben değilim aslında. aynen öyle. Bizim çalışmamızda diyor ki ya bırak şimdi dışarıdaki inanışları, spiritüel kaygıları, kavgaları. Bir bırak bunları portal kapılarını. Gel buraya kendine bir bak. Objektif bir şekilde bak. Hak yiyor musun? Çok önemli mesela fazla fazla alıp vermeyi unutuyorsan hak yiyorsun zaten. Doğru. Fedakarlıkta ne durumdasın? Sürekli haklı mısın gerçekten? Haklısın ve mutsuz musun? Kendine objektif bir gözlemle. Bu şifadır der. Neden? Çünkü bir insan mesela bencilse, Sorun yok. bencil olduğunu eğer gözlemlerse bencil kalamaz zaten. Ne yapıyorsun? İnanç derim kendime. Niye bencil oluyorsun? Ama gözlemlemem lazım. Çoğu insan gözlemleyemediği için bencil olduğunun farkında değil. O yüzden insanları suçlayamazsın da. Çocuk gibiler yani. Bakma 60-70 yaşına geliyor, 10-12 yaşında o aslında. Kırılımları atlatamamış, ergenliği atlatamamış, çocukken bazı durumlar yaşamış, çocukluğu atlatamamış. Hı hı. Bunun gibi. Ya da bebekliğinde zannetmeyin ki bebekler hiçbir şey bilmez, Algılamıyor duymaz. zannetmiyorum. Onlar her şeyin farkındalar. Öz anlamda farkındalar. Hatta anne karnına kadar Tabii ki de. gidiyor galiba. Daha öncesine gittiğine dair de söylenir. Gerçekten de öyledir. Çünkü sistem bir bütün aslında. Bakmayın sen ben ayrı yaşıyoruz değil mi? Mesela ben nasıl yaşıyorum? Ben ve dünya. Herkes de böyle yaşıyor. Ben ve dış dünya diye yaşıyoruz. Çalışma diyor ki ben ve dış dünya işin birinci boyutu. Bir boyut daha ekle buna. Benim dünya. Evet bir de böyle algılayınız mesela. Dünya var ama ben dünyadan olmayabilirim. Niye herkes otomatik yürürken ben farkında yürümeyeyim? Değil mi? Neden herkes kavga ederken ben barış sağlamayayım? Bir insan kendi yaklaşımını belirleyebilecek özgür bir noktaya gelmeli. Sorunuza dönecek olursam kalp gözüyle ilgili bu. Yani bir karar almalı. Demeli ki ben dünyayı mı değiştirmek istiyorum yoksa kendi enerjilerim üstünde efendim olmak istiyorum. Eğer bunu başarabilirse bir insan o zaman dünyaya da hakikate de faydalı bir insan haline gelir. Biz buna uyanık insan deriz. Ve gelecekte göreceksiniz bütün dünya buraya gidecek. Bütün dünya. Yeni doğan çocuklar bile bunu sorgulamaya başlayacak. Uyanık insan sıradan mıdır? Yoksa uyanık insan böyle Uyanık parlar insan mı? fazlasıyla sıradan olabilir ama onun yaşadığı yaşam sıra dışıdır. O her şeyin içinde çok temiz şeyler görebilir bakış açısı gereği. Ağlayan bir çocuk görüyordur mesela. Annesi korkar onun için. Eyvah çocuğum ağlıyor. Uyanık insan korkmayabilir mesela tamam mı? Ne güzel çocuk büyüyor der. Anlatabiliyorum değil mi? Evet. Yani meselelere Yaklaşım. uyanmış bir bakış açısıyla Aynen öyle. yaklaşabilmek. Şimdi kendini gözlemlemek dedik ya. Hı hı. Bunun yöntemi var mı? Bir başlangıç adımı var mı? Tabii ki de var. Öncelikle güçlü bir kalp gözü az önce söylediğim gibi. Yani güçlü bir arayışı olması lazım insanın. Bu da ben bilmiyorum demesiyle çok ilgili. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum bir şey. Bilmiyorum. Ne biliyoruz? Bir soralım. Herkes objektif sorsun. Bütün profesörler konuşuyor. Ben konuşuyorum. Sen konuşuyorsun. Herkes bildiği bir şey konuşuyor. Ne biliyoruz biz? Gerçek anlamda soruyorum. Bir bilgiyi bilmek ne demek? Birazcık objektif bakarsan yarın öleceğini biliyor musun sorusunun altında ezilirsin mesela. Ne konuşuyorsun? Yarın ölebilirsin. Belki yarın öleceğini bilsen bugün farklı şeyler konuşurdun. Yani senin bilgin de değişken. Değişken şeyler gerçek değil. Ne yapacağım? Ben gerçeği istiyorum. Dolayısıyla iş nereye gidiyor? Öğrenme açlığına. Bak, ezoterik gelenekler ve kalp gözü insana aslında öğrenmeyi öğretir. Gerçek öğrenmeyi öğretir. Biz genellikle sahte öğreniriz. Bizim eğitim sistemimiz dünyanın eğitim sistemi gibi de aynı zamanda biraz yozlaşmış. Sadece zihinsel gelişimle, rekabetçilik ile insanları insan yapabileceğimizi zannediyoruz. Çocukları rekabetçi büyütüyoruz. Bu sınıf birincisi, sen sınıf sonu. Sen salaksın diyoruz çocuğa. Çocuk sonra sinir oluyor. Anladın Evet. mı? Çocuk hiçbir şekilde. Belki onun ilgi alanı farklı şeyleredir. Çocuk bunları gözlemleyebilir. Doğru bir eğitim bunu vermeli insanlara bir taraftan. Ama bu dediğim gibi kalp gözü ile mümkün. Yani bir insanın objektif açıdan ben hatalı olabilirim. Ben yanılabilirim. Ben bilmiyor olabilirim. Şeffaflığı gerekli içeride. Bir Sokrates gibi. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Ya bir Sokrates bunu diyorsa biz de birazcık düşünelim biz ne biliyoruz acaba değil mi? Adam çünkü bilmediğini bilmek için çok fazla şey bilmiş.
Bize Sokrat diyalektiğini falan vermiş yani o sorgulama yöntemlerini. Kolay iş değil. Dolayısıyla durumumuzun bence insan olarak şöyle bir durumdan geçtiğini düşünüyorum. Başımıza gelen bütün dertler, ızdıraplar bizi bir sorguya, belli bir sorguya getirmek için var. O da kalp gözümüzü uyandırıyor ki biz de diyebilelim ki gözlemci açısından dünyayı değiştiremiyorum. Ne oluyor? Bende mi sorun var? O zaman öğrenirim değil mi? Kişisel gelişime açık olurum, öğrenmeye açık olurum. Birisiyle kavga ediyorum diyelim. Bir anda onu fark ederim. Bu bir kavga. Yani ben niye hala kendimi bu kadar ifade etmek için yoruyorum ki? İkna etmeye niye çalışıyorum? İzah ederim. Dolayısıyla kendi üzerimde çalışırım. Hani bağırıp çağırıp sana haklılığımı kanıtlamama gerek yok. Bir şeyi söylerim. Anlıyorsan ne hala. Anlamıyorsan seni sevmeye devam edebilirim. Sorun yok. Zamanı geldiğinde anlar derim. Ama kavga etmem. Gözlemcinin kendine dönmesi dediğim şey insan zihninin artık şunu demeye başlaması. Bu zihin ben değilim. Ve bunu diyen bir insan zihninin ne olmadığını gözlemlemeye başlar. Mesela çok akıllıyım diye gezemezsin. Bir gözlemlersin. Nereye akıllısın? Nerede ne? Yani nereye akıllısın? Ben seni biliyorum şimdi inanç. Yani anladın mı? Hiç kendini kandırma. Ya da önceden alındığın benlik kurgularını korumak için geliştirdiğin tamponları artık kullanmazsın. Ne gibi? Birisi bana hakaret etse aptal mısın sen? Sen aptalsın dese doğru söylüyor. Doğru söylüyor çünkü. Ha bu onun da aptal olduğunu gösteriyor. Niye bana aptal diyor? Doğru. Hani anladın mı? Ya burada durum ne? İkimizin de aptal olması ve aptallığın büyümesi. Daha akıllıca bir yerden yaklaşmak için insanlar kendini gözlemlese ne birine aptal der ne de aptallık yapmak için uğraşır. En azından akıllıca davranmaya çalışır aptallıklarına rağmen. Buna da niyet deriz. Yani niyeti doğru çalışan bir insan hayatta her şeyi elde eder. Niyeti doğru çalışan bir insan Tabii. hayatta her şeyi elde eder. Çünkü niyet neyi neden yaptığını bilmek demek. Bunun için de kendini gözlemlemen lazım. Kendini gözlemlemeyen biri neyi neden yaptığını nereden bilecek? Mesela adam para istiyor diyelim. Parayı bulunca güce ulaşmak isteyecek. Güce ulaşınca da zorbalık yapacak. Biliyor mu? Bilmiyor kendisini. Parayı ne için kullanacaktın? Bu soruyu sordu mu? Hayır. Arzularımı tamamlamak için daha fazla kadınla, daha fazla işte adamla gezmek istiyorum. Daha fazla sahip Hep olmak. daha fazla sahip olma arzusuyla yanıp tutuşuyordun. Ama bir sorsaydın para kullanılabilir. Hele şu dönemde eğitimini yapamayan bir sürü insan var değil mi? Her şeyin dengesi var. İhtiyacın kadar alıp kabiliyetin ölçüsünde dağıtıp insani birisi olabilirsin. Ama bunu sorgulayan birisi lazım. Ben neden bu kadınla birlikteyim? Ben neden bu çalışmayı alıyorum? Ben buraya gelmeden 50 kez kendime sordum. Ben neden bu programa gidiyorum? Kendimi mi göstermek durumum yoksa gerçekten şifa olmaya çalışan bir yerden mi yaklaşacağım? Bunu sormadan akış gerçekleşmez. Bir şeyin keyifli gitmesi için, bir şeyin akışta orijinal olabilmesi için insanlığın kendini gözlemlemesi şart. Ben neyim acaba? Hayat niye var? Bu sorular bak çocukken soruluyordu. Doğru. Sonra zamanla... Ben niye buradayım? Tabii ben neden buradayım? Aşk ne? Ölüm ne? Beni leylekler mi getirdi? Aslında ne kadar gerçek ve orijinal sorular. Zaman içerisinde toplum senden bu soruları alır. Sana bilgi verirler. Ve çocuksu masumiyetin yok olur gider. O yüzden derim bilgi merağı öldürür. Meraklı olmamız lazım. Bak meraklı bir şekilde hayatı yaşamak var. Bir de koşullanmış bir şekilde onu kendi gerçeğimize bükmek var. Benim istediğim gibi olmalı. Olmayacak ama hayat senden büyük. Mesela insanlar aşkla alakalı olarak çok mükemmelliyetçi fikirlere sahipler. Aşk gelince şöyle olacak, aşk gelince böyle olacak. Bir gün biliyorum bir beyaz atlı prens gelecek vesaire. Aşkı kontrol etmeye çalışıyor. Ama insan aşkı kontrol edemez. Aşk geldiği zaman merhaba der, tokatı bir patlatır sana. Hatırladın mı beni? Hatırladın mı beni? Değil mi? Evet. Değil mi? Hatırladın. Beni tutamazsın. O yüzden dikkatli bakın. Aşk bir dualitedir. Acı verir, Doğru. zevk verir. Gerçekten öğrenim verir, öğreti bile verebilir gittikten sonra. Ama elinde tutamazsın. Hani diyor ya sevda kuşun kanadında ürkütürsen tutamazsın. Bu bunun gibi. Peki kontrol etme arzusu neden bu kadar yüksektir insanda? Korkular olabilir. Koşullandırma olabilir geçmişinden. Ne bileyim sevgiyi hep kontrol etmesi gerektiğini öğrenmiştir. Baba eve gelmiştir çocukken ve nefesinde o sessiz siniri hisseder çocuk ve komiklik yapmaya başlar. O anı kontrol etmeye başlar. Burada hafif hafif inmeye başlar çocuğun içine. Kontrol etme arzusu. Zihin zaten kontrol etme arzusundan ibaret. Başka bir şey demesem de olur bunun için.
Sebebi de şu, insanlar çok yalnızlaştı bence. Tamam, dedim ya az önce bahsettik, Evet. sahte mekanik bir bireyselliğimiz var diye. İnsanlar yalnızlaşırsa güçsüzleşir. Güçsüzleşirse egolarını korumak isterler. Ve bunu yaptıkları zaman da kontrol etme arzuları artar. O yüzden her şeyi kontrol etmeye çalışır. İlişkisini, hayatı. Belirsizlik dediğimiz şey nedir? Kontrol etme arzusunun çok büyümüş şeklidir aslında. Çalışmada der ki sana tutunma. Bu yüzden Zen Budizmi çalışıyoruz. Öğrencilerimle de konuşurken genellikle bu örneği veririm. İki Zen, bir tanesi rahip, bir tanesi öğrencisi. Dereden karşıya geçmek isterlerken bir kadına rastlıyorlar. Kadın geçemiyor karşıya. Rahip tutuyor, sırtına alıyor, geçiriyor. Sonra yürümeye devam ediyorlar. Öğrenci de soruyor, bizim dinimiz gereği kadına dokunmak yasak. Sen kadını tutup karşıya geçirdin. Rahip de dönüyor, diyor ki, evet ben tutup karşıya geçirdim, sen hala tutuyorsun. Ha, İnsanın güzel. durumu tümüyle bundan ibaret. Mesela o an yaşanmıştır. Acı acı olabilir. Biri bana tokat attı mesela. Acıyı çektim. Karşılığını verdim vermedim ama o an yaşandı. Gerçek acı. Şimdi o adam gittikten sonra ya da kadın gittikten sonra 3 ay boyunca o bana nasıl tokat atar bilmem ne deyip kendimi dövmem psikolojik acı. Bu gerçek değil. Ama insan zihniyle öyle bir özdeşleşmiş durumda ki her şey bana yapıldı zannediyor. Alakası yok. Olan oluyor. Her şey kendiliğinden oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanların en büyük yanılgısı bir şey yaptığını zannetmesi. Nasıl? İnsanlar hiçbir şey yapmaz. Burada bir gölge oyunu dönmekte aslında. Şöyle düşünün. Gezegenlerde, güneşte bir kayma olsa, bir titreşim hatası olsa biz burada 500 sene savaş görebiliriz. Dinler yüzünden birbirimizi öldürebiliriz. Sen kafirsin falan diyebiliriz. Bu başlı başına insanın uykuda olduğunu gösteriyor. Çünkü insandan daha büyük varoluş. Varoluşun çok yüksek kozmik yasaları var. Ve bundan güneş çıkamıyor. Güneş yörüngesinde, onun yıldız sistemlerinde. Gezegenler bizim gerçekten güneşin yörüngesinde değil mi? Bakınız. Tabii. Hepsi yörüngesinde yasalara uygun hareket ediyor. Şimdi size bir soru. Eğer muhakkak ki bütün evren yasalarla, bütün varoluş yasalarla, Allah'ın yasaları dediğimiz yasalarla, doğa yasaları dediğimiz yasalarla, töre dediğimiz şeyle devam ediyorsa, insan nasıl özgür olabilir? Her şey yasaya tabi. Bir yerde yasa sayısı artarsa özgürlük azalır. Dünyada da öyle değil mi? Bizim bak ülkeye bak, başka ülkelere bak, yasa sayısı artıyor, özgürlüğümüz azalıyor. Neden? Çünkü anlayamıyoruz hayatı ve korku içerisinde kendi benlik kurgularımızı korumak için yanlışlıkla narsistleşiyoruz. Bir dakika, İnsanlar narsistleşiyoruz. yanlışlıkla narsistleşiyoruz. Yanlışlıkla. Kim narsist olmak ister? Kim eksik onay bağımlılığıyla yaşamak ister? Narsist ne demek? İçimde o kadar büyük bir eksiklik var ki sevgiyi hiç tatmamışım ve senden onay alıp sürekli olarak senin onayınla, dışarının onayıyla beslenip kendi varlığımı bir yerde bak ben varım, görünürüm, beni biliyorsunuz, görebiliyorsunuz değil mi? Diyen insan. Kim bu insana birazcık daha böyle hakikatin gözleriyle baktığınız zaman acı çekiyor bu insan. Yani bu böyle bir insan olmayı emin ol istemezdi. Belki büyük konuşmamak lazım. Senin de geçtiğin şartları onun yaşamı gibi sağlasaydık, onun geçtiği şartlardan sen geçseydin, aynı durumda sen de Belki, böyle narsist tabii. olabilirdin. Evet. Bu yüzden diyorum ya, insan hiçbir şey yapamaz. İnsanın yapacağı tek şey şu anki haliyle gerçek bir çevreye kendini koymak. Özgür seçim bu. Başka türlü yapamaz. Cüzi irade kısmı. Benim biraz içinden Hı hı. çıkamadığım bir hat burası da. Bu mudur? Yani insanın seçimi neyle sınırlıdır? İnsanın seçimi kalp gözü olmadan kendi ne seçeceğini bilmiyor zaten. Çünkü Yani kalp yaşıyor. gözü sana hakikati seçtiriyor. Kalp gözü yoksa sen dünyada bir şeyler seçmeye çalışıyorsun ve buna özgürlük diyorsun. Zannediyorsun aslında. Zannediyorsun. Yani istediğin bir restoranda istediğin bir yemek yemek özgürlük gibi algılanıyor. Alakası yok. Özgürlük her an be an var aslında. Ama bunu farkında bir bilinç algılamalı. Realite insanın içinde gerçekleşiyor diyorum. Dışarıda bir şey yok. Bugün Young deneyi de bilimde aynı şeyi söylüyor zaten. Gözlemciye göre gözlenen elektronlar değişiyor. Kafalarına göre hareket ediyor. İşte elektronlar kuantum dolanık parçalar olarak her yerdeler. Ne desene vahdet bilinci diye şunu. Birlik bilinci desene. Biz birlik bilincini anlayabilmemiz için, yani her şeyin şah damarından daha yakın bir şekilde benim içimde gerçekleştiğimi bilebilmem için idrak seviyemin yükselmesi lazım. Ne demek bu? Bu dünyayı aşmışım artık. Ama bu dünyayı gereksiz görmüyorum. Sadece zihnime göre indirgemiyorum. Birisi kötü kokuyor diye tramvayda kötü kokuyor. Üf, bu insanlar da ne biçim kötü kokuyor demiyorum.
Belki diyorum çocuğu hasta, yetişmeye çalışıyor. Olabilir. Yani insanı belli bir davranışına indirgeyen şey insanın zihni. Bu da hakikati kısıtlı bir algıyla, böyle at gözlüğüyle algılamasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden diyorum çok ciddi bir çalışma insan için, bence insan olmak özel bir şey olduğu için gerekli. Ama bunu isteyen şey sadece kalp gözü. Kalp gözü dışında ne anlatırsam anlatayım. İnsanlara zaten soyut gelir. Ben çıkayım sokakta, gelin hadi size kalp gözünden bir şeyler. Hadi kalp gözü deyince anlarlar. Ama hadi hizmet bilincine gidelim. Realite içimizde gerçekleşiyor. Böyle birbirimizle devam ederek dünya illüzyon hareket edemeyiz. Çünkü dünyada hiçbir şey yapmıyorsun sen. Kim inanır? İnsan egosuna en zor gelen şey hiçbir şey yapmadığını zannetmesi zaten. Ya ben her Aslında şey bütün kararları o alıyor. Bütün öyle zannediyor. başarıları o elde Yani ediyor. Her şeyi o satın alıyor. eğer öyle olsaydı, bak zaten insanın egosuyla yaptığını zannettiği dünyada nasıl acı çektiğimizi görün. Egolar ortadan kalktıktan sonra hakikatin sana şöyle bir yaklaşımı var. Sen kendini nasıl sevip sevmediğinle ilgilenmiyorum diyor sanki hakikat bize. Diyor ki ben seni olduğun gibi seviyorum. Kim ne derse desin. Bu da sana büyük bir özgüven veriyor. Diyorsun ki aa güzel, hakikatli insan olmak böyle bir şey. O zaman insanlara güvenmesen bile güvenmeyi tercih edebilirsin. Bu da senin özgür seçimin olur işte. O yüzden kalp gözü geçerli. Özgür seçim burada başlıyor. Şimdi normal insanlarda kalp gözü var mı? Ya hepimiz normal insanız gibi düşünün. Değiliz bu arada. İnsanlar da gerçekten çeşit çeşit farklı türlerde insanlar var. Tıpkı her kuşun aynı kuş olmaması gibi. İnsanların kalp gözü var ama çoğu ya bakmıyor ya yanlış eğitim içerisine sokuyor. Kimi fazla inanıyor kendisine, ben uyandım harikayım diye geziniyor. Kimisinin kalp gözü mühürlü, gerçekten hiç bakmıyor. Umurunda bile değil. Dolayısıyla maneviyatta baskı yok. Gel senin kalp gözünü uyandırırım. İşte şuramıza bir üçüncü gözümüze sarımsak süreriz uyanır gibi şeyler söz konusu kesinlikle değil. Çocukların aile içinde konuşmayı öğrenmesi gibi. Anne baba konuşuyor, teyze konuşuyor. O da yavaş yavaş agu diyor, derken baba diyor. O yüzden kalp gözü uyanık olmayan bir insan okul çalışması içerisine alırsın. O böyle önce anlamaz ne olup bittiğini. Kelimeleri tekrarlar, rol yapar. Aynı çocuk gibi taklit eder ama yavaş yavaş o çalışmaya başlar. Çünkü insan aslında bir makine. Ve bu makine geçmişten günümüze çakralar olarak da bilinen toplamda 7 merkezden oluşuyor. Bunun üst 2 merkezi üst çakralar diye de anlatılan üst duygu ve üst şuur merkezlerimiz. Ama bizim oraya şu an erişimimiz yok. Halbuki onlar çalışıyor. Yapan o. Üst benlik dedikleri. Bizde telefon var, hat yok. Biz neye sahibiz? Beden, duygu ve düşünce. Evet. Alttaki içgüdülerimiz ve cinselliğimiz de enerji veriyor bize. İnsanların çoğu yaşamında sadece cinsel enerji sorunu, içgüdüsel enerji sorunu yaşarlar. Bilir misiniz bunu? İnsanların çoğu. Tabii. Cinselliği bastırır, fazla yemek yer. Cinselliği bastırır, çok kavgacı olabilir. Cinselliği bastırır, kibirli ya da içgüdüleri bastırır, kibirli bir yerden çıkar. Çünkü makineyi yanlış kullanıyor bu adam. Hepsini bütün merkezlerinin mekanik bölümünden otomatik olarak yapıyor. Birisi ona hakaret ettiği zaman alınıyor mesela. Demiyor ki bu insanın içinde acı çeken biri var ve rahatsız yani. Niye özdeşleşiyorum, niye onu içime alıyorum, değil mi? Tabii. Yani sonuçta küfür sahibine aittir. Değil mi? Eskiler biliyor. Bizde de Aynen mesela öyle. hatırlayınız, kavga ediyorsun falan. Arkadaşların geliyor sana diyor ki kendine gel. Kendine gel. Ne güzel bir kelime. Kendinde değilsin. Öfke, cinnet tümüyle kendinden uzaklaşmak demek. Kıskançlık kendi merkezimde değilim demek. İnsanlar neden eşlerini falan kıskanırlar? Bu içgüdüsel seviyeden gelen, hayvanlarda olan bir şey. Ama kıskançlık doğru çalışan bir insanda imrenmeye dönebilirdi. Bu kadın niye bunu giydi demezdi. Ne kadar yakışmış, ne kadar güzel. Böyle bir kadınla birlikte olduğum için ne kadar mutluyum derdi. Aynı enerji negatif bir yerden değil, pozitif bir yerden gidebilirdi. Ya da öfkesi olurdu adamın. Öfkeyle gidip kalp kırıp zarar vermezdi. Alırdı eline bir kalem. Ben hasta bir adamım diye başlayan bir yer altından notlar yazabilirdi Dostoyevski gibi. O zaman biz de faydalanırdık. Yani enerjide, yani öfkede problem yok. Cinsellikte problem yok. Bunlarda problem yok. Problem bu makineyi kim kullanıyor? Sen bundan ne üretiyorsun? Tam öfke yükseliyor. Sen öfkelenmemek için suçlayıcı oluyorsun. Şunu de bana. Wow, öfke geldi şu an beni ziyaret etti. Bu yüksek bir enerji. Öfkeliyken uyuyabilir misin? Uyuyamaz. Enerjin yükseldi çünkü. Sen bunu değerlendir. O benim içimde öfkeyi tetikledi, o suçlu deme. Çünkü öfke şudur aslında.
Bütün gün çalı çırpıyı topluyorsun, pisliği topluyorsun, yanacak ne varsa evine getiriyorsun. Biri de geliyor kibriti atıyor, sonra bütün suçlu o oluyor. Ama sen çöpleri kendin topladın. Gün içinde ne yaptın? Nefesini boşa harcadın. Çok otomatik konuştun diyelim. Gün içinde ne yaptın? Zihinsel özdeşleşmeye çok kapıldın. Dedin ki bu hayat benim hayatım. Ben haklıyım. Benim isteğim gibi olacak her şey. Yarın şunu yaparız. Yarın bunu yaparız. Bir şeyler kurguladın kafanda. İmajine ettin. Halbuki şimdi var. Yarın diye bir şey yok. Yarın hastalık. Kim biliyor yarın var olacak? Plan diye bir şey de yok o zaman. Plan diye bir şey yok. Sorumluluk diye bir şey var. Yani şunu yapabilirsin. Tamam yarın ben işe gideceğim. Allah kaldırırsa beni. Sabahı görürsem sorumluluğumu alacağım. Ama bak özellikle her şey için plan yapmama gerek yok. Sorumluluğumu alırsam bütün planlarım gerçekleşir zaten. Önemli olan şimdinin sorumluluğunu alabiliyor musun? Çünkü şimdi eğer sen tembelsen planda geriye gidecek, boşa gidecek çıkacak. Yani. Aynı bunun gibi. Dolayısıyla gün içinde sen bir bak, gözlemle kendini. Negatif duyguya ne kadar zaman harcıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Sürekli olarak dedikodu yapmak, sürekli olarak içsel hesaplarda bulunmak, şunu yaparsam şu olur vesaire insanın bizatihi olarak enerjisini zaten düşürüyor. Enerji düştüğü zaman da sen kısıtlı bir algıda doğanın yasalarının altında ezilerek yaşıyorsun. Bizim çalışmamızda buna aya yem olmak denir. Aya yem olmak? Evet. Ay? Ay bizden besleniyor. Yani cinnet içinde gezindiğin bir günden bahsediyorum. Çok ağır bağımlılıkların olduğu, alkol, uyuşturucu olabilir, para bağımlılığı fark etmez. Kendini böyle aşağı seviyede hissettiğin her an ağır metallerle böyle yaşamını sürdürmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla ağır hissediyorsun. Bakın hatırlayın, kendinizden hatırlayın, seyirciler de hatırlasın. Mutlu olduğunuz zaman çok hafif olursunuz. Aynen öyle. Aşık olduğunuz zaman aklınıza yemek yemek gelmez falan. Doğru. Neden? Çünkü insan sadece bedeni değil de o yüzden. Ama bir insan sadece bedeni haline gelirse yeme, içme, cinsellik, barınma. Bu seviyede yaşarsa ki insanlığı bu seviyeye indirilmek için ellerinden geleni yapan bir sistem de var. Dolayısıyla insan o zaman hakikat arayışına, hak arayışına girmez. Önce canının derdine düşer. Sistem niye bizimle uğraşıyor bu kadar? Nasıl bir sistem bu? Aslında şöyle dışarıdan hani bu derin bir soru. Kurgulayan biz miyiz? Şöyle cevap verebilirim buna. Eğer insan özgürleşmek için bir arayışa girmez ise sistemin zaten kölesi olarak devam edebilir. Neden diye soracak olursanız sistem zaten egoist olduğu için. Yani bugün eğer dünyayı yöneten birkaç aile varsa eğer onlar da egoist olduğu için dünyayı yönetiyor zaten. Doğru. Değil mi? Evet doğru. Yani benim de şimdi ailem olsa ve egodan başka hiçbir şey bilmezsem bana ne benim ailem daha önemli derim. Doğru. Hiç düşünmem yani Afrika'da ne varmış, Pakistan'da ne oluyormuş, işte Gazze'de çocuklar mı öldürülmüş. Bu adamlar böyle bir yerden bakılmıyor mu bakıldığı zaman. Benim orada diyor çıkarım var, işimin dönmesi güç lazım ve para. diyor. Tabii ki de. Aslında bakıldığı zaman bu dünyada sistem dediğimiz şey insanların egolarının güce, itibara, paraya, şan, şöhret bunlara çok önem ve değer vermesi. Şimdi sen değersiz olanı değerli hale getirirsen sistemin yozlaşmış olması da şaşırtıcı olmasa gerek. Bir sistem yalnızca, bakınız bir toplum yalnızca, bu benim yaklaşımım, bireylerin bilinçli olmasıyla olur. Bireyler bilinçli yaklaşırsa birbirine toplum bilinçli olur. O zaman politika bilinçli olur, siyaset bilinçli olur, insan ilişkisi bilinçli olur. Ve insanlar ancak o zaman kendilerine değer verebilirler. Kendine değer vermek kavramı aslında hani kendin ne demek? Hangi kendin? Aynada baktığınız mı kendiniz? Sormak lazım, o değişiyor. Memnun olmak mı? Kendine değer vermek tam olarak ne demek? Benim için kendime değer vermek demek farkındalığım var mı, yok mu? Bu kadar. Ben çok değerliyim, aman çok güzelim, hiç umurumda bile değil. Şu an ben burada var mıyım? Farkındalığımla burada bulunuyor muyum? Ve bütün merkezlerimde kendimi rezone hissediyor muyum? Yani kalbim rahat, zihnim berrak, ellerim hassasiyetini kaybediyor mu? Bunlar benim için çok daha önemli. Dolayısıyla hem içsel farkındalığım hem de insanlarla kurduğum ilişkilerde onlara empat olabiliyor muyum? Gerçekten onları anlayabiliyor muyum? Bana kalırsa değerli olan şey bu. Yoksa insanın bedeni, kişiliği çok da değerli bir şey değil. Ölüp gidiyor zaten yani. Hani bu onun değersiz olduğunu göstermez. Beden bir mabettir elbette. Ama
gereğinden fazla bedene yüklenip de ruhsuz olmak mı gerçekten doğru? Yoksa gerçek değer açısından iki insan arasındaki ilişkide değer üretilmesi mi? Ben değerin kişisel olduğunu düşünmüyorum. Yani bana kalırsa insanlar beş para etmeyebilir. Görüyorum da yani biraz tanı, beni de biraz tanı, benim de beş para etmediğimi anlar insanlar. Niye? Çünkü uzaktan beklentilerini yansıtıyorsun. Ha, harika biri. Biraz yanına geliyorsun, insan olduğunu görüyorsun. Beşer. Beşer Tabii şaşar. hepimiz beşeriz, değil mi? Yani şimdi durum bu olduğu için gerçek değer aramızda olan ilişkidir aslında. Eğer aramızda gerçekten kaliteli sohbet varsa, farkındalık, özveri, şefkat varsa, bunlar varsa, bu değerler varsa o zaman değer üzerine konuşulmaz. Değer sadece fark edilen bir şey olur. Bilirsin ki işten geldikten sonra ailen çok hani o ortamda yarattığınız Buda alanı, kuantum alan da derler hani. Huzur belki de bereket Huzur. var o evde. Ben o eve girdiğim zaman huzurlu olacağımı bildiğim için tüm gün çalışabilirim. Doğru. Ama o eve gittiğimde huzursuz olacağını bilirsem o duvarlar bile beni yoracak. Japonlar buna hayat neşesi Tabii, diyorlar. ikigai miydi? Ikigai, evet, ve işte sabah sizi yataktan kaldıran şey. Tabii. O işte düşündüğünüzde ya da konuştuğunuzda gözlerinizi ışıldatan Evet. şey bir hayat amacı. Yani bu Kesinlikle. evinizdeki huzur da olabilir. Başka bir hobi bile olabilir aslına bakarsanız. Sizi hayata bağlayan Sizi herhangi hayata bir şey. bağlayan bir şey. Şimdi zorlu mücadele dönemindeyiz aslında. Yani insanlar, biraz önce konuştuk ya, maneviyat, arayış, yöneliş. Hem bunun peşindeler son dönemde, hem işte bir sürü ritüel tarifi var, ona kapılanlar var, ama orada da temelde kazandığım para artsın, sahip olduklarım Tabii. artsın gibi bir niyet var. Evet. İşler biraz karıştı dedik ya başlarken. Dolayısıyla sizde o beni etkiledi. Ya bir yeni doğum olacak insanlığın bu halinden ya da bir düşük olacak dediniz. Nereye yakın görüyorsunuz bizi, ya da öyle bir tespit var mı şu anda sizin için? Ve mücadele dönemi diyorum ya, böyle ağır şartlarda mücadele eden insanları da görüyoruz. Sayıca da az değiller. Hepimizin hayatında mücadele alanı var. Onlara ne söylersiniz? Önce ilk sorunuzla başlayalım. Tamam, lütfen. Ben açık söyleyeyim, Türk milletine güveniyorum. Gençlerimize güveniyorum, aramızdaki ilişkiye, hatta prensiplerimize ve geleneklerimize gerçekten güveniyorum. Hep de söylerim, Göbekli Tepe'yi biraz daha kaz, altından Türk'ün çarığı çıkar diye. Göbekli Tepe'yi biraz daha kaz, Altından Türk'ün çarığı çıkar diye. çıkar. O zaman topraklarımız kadim Bence, ve özel evet, topraklar. ve biz burada köklü bir milletiz aslında. Böyle dediğim zaman Kuvayi Milliyeci çıktı, spiritüel bekliyorduk falan diyorlar. Hayır, ben ondan bahsetmiyorum. İkisi birden olmuyor mu ya? Zaten ikisi birbirinden bağımsız şeyler değil. Yani bir insan Bence spiritüel de. oldu diye milliyetçi değilim rolü yapamaz. Bence Milletini de. seversin. Halkını seversin. Devletini, milletini gerçekten seversin. Anlamayabilirsin ama bu sevmene engel olmaz, her zaman söylüyorum. Şimdi durumumuz 21. yüzyıl itibariyle Türk milletinin hem zor hem kolay. Kolay çünkü hemen uyanırız konuya. Yani ben bizi tanıyorsam hemen Uyanırız biz. uyanırız yani. Tamam. Çok kurnazız biz millet olarak. Sıkıntı nerede? Kurnazlığın hilebazlık olarak kullanılmasında. Bunu hilebaz olarak kullanmamalıyız. Bunu daha altruist, birbirimizdeki ilişkilerde daha kurnaz olabilmeliyiz. Ama bu kullanmak açısından değil, daha iyi nereye getirebiliriz? Bunu uyanık bir perspektiften bakarak kullanmalıyız. Yani kurnazlığımızı uyanıklığa götürür isek bu millet çok kolay. Hemen uyanır. Hemen birçok konuyu anlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Peki. Olmama ihtimali, onu düşünmek istemiyorum. Peki insanlığın geneli? İnsanlığın geneline baktığım zaman bence düşündüğümüzden hızlı ilerleyen bir yapay zeka teknolojisi var. Ve gelecek tümüyle hiç düşündüğümüz gibi olmayabilir. Şimdi acı çektiğiniz maddi sorunların tamamı bundan bir 10 sene, 15 sene içerisinde belki çözülebilir. Eğer insanlık yeni insanı doğurabilirse, o zaman yapay zekanın %5'i onu belki çalışarak, belki bir mühendis kesimi çalışarak dünya çok zengin hale gelebilir. İnsanlar birbirleri ile nasıl ilişki kurmalarına dair kendini geliştirmek adına meditasyonlar, egzersizler yapabilir. Devletler belki politikaları böyle belirleyebilir.
Belki devletleri de böyle insan beşer değil de yapay zekaya verirler. Yani bir seçim böyle bir bildirimle belirleyebiliriz. İnsanın bilinci yeter ki yerinde olsun. O zaman insanlığın yapabileceğinin sınırları yok. Bu gördüğünüz dünya böyle olmaz. Bakın pandemide girdik, bir sene Kapandık. çıkmadık dışarı. Hı hı. Hemen doğa kendine geldi. Değil mi? Yunuslar yüzmeye başladı, kuşlar göç etmeye başladı. İnsan şu anda enerjilerin en bayığı, en yoz titreşimleriyle düşük titreşimlerle yaşıyor. Çok yüksek titreşimlere geçtiği zaman insanın aklına ne yemek gelir, ne cinsellik gelir. Hani anlatabiliyor muyum? Her şeyi olduğu gibi yaşar, gerektiği kadar yaşar. Her atmosferi kendine göre değerlendirir. Seçim şansı olur. Şu an ne diyorum? Adam çok zengin olsa bile özgür değil. Niye biliyor musun? Çünkü parası elinden gittiğinde ağlayacak. Kaybetme korkusu. Evet, ağlayacak. Kaybetme korkusu var. Eyvah giderse. Saygıyı satın almıştım. Ya giderse. İtibarı satın Şimdi almıştı. tabii yani ben şunu demeye çalışıyorum. Bir insan çok müthiş entelektüel olabilir. Ufacık bir eleştiride kendini savunmaya geçiyor. Ben Doğru. görüyorum yani. Tamam, böyle entelektüel mi olur? Hani anladın Doğru. mı? Hani bırak bir haklı çıkma çabası. Kendini gör, kendini. Neyse. Kendini gör. Daha soracağım çok soru var. Onları ikinci videoya saklayayım. Ya benim için tadına doyulmaz bir sohbetti. Sağ olun Öyle efendim, benim diyeyim. için. Seminerleri oluyor Hı hı. İnanç Kayakıran'ın. Aynı zamanda dijital bir de kitabı var. Hı hı. Ben edindim kitabı. Şifa olsun. Amin. İnşallah edinecek herkese, okuyacak herkese de şifa olsun. Instagram hesabı İnanç Yahu. YouTube'a da gelmelisiniz bence. Düşünüyorum, belki olur. İnşallah. İyi bir niyetle inşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür zaman ederim, sağ olun. ayırdığınız için, ama dediğim gibi bunu yayınladık. Bir sonrakini de bekleyeceksiniz diye tahmin Umarım ediyorum. çok karışık olmamıştır Olması insanlar gerektiği için. gibi oldu. Bu çok iyi. Ağzınıza sağlık. Çok mersi, çok Çok teşekkür ederim. teşekkürler. Sağ olun. Bence duyması gerekenler zaten duyacaklar. Sağ olun efendim. Neyse o duymaları gereken. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı, sorularınızı iletin. Belki bir kez daha ağırlama fırsatımız olur. Yine böyle güzel videolar çekeriz İnanç Bey'le. O zaman sorularınızı da sorarız. Ama zaten birçok soruyu kendi sayfasında yanıtlıyor Instagram'da. Orayı da takip edin. Hoşça kalın.